Öyle derinden geldi ki bu ses. Kalbim titredi hünkârım. Derunumuzda bir yara vardır Galip Efendi. Dürter dururlar. Kanar durur. Gönlümde bir ateş var. Yanar durur. Gül ateş. Gülbün ateş. Gülşen ateş. Cuybar ateş. Semender tıynetanı aşka bestir. Lale zar ateş. Gül de, gül fidanı da, gül bahçesi de. Hatta o bahçeden akan ırmak da ateş olmuş. Aşkın ateşte yanmayan erleri için zaten yanmak da bir lale bahçesi değil midir hünkârım? O ateşin içinde devletimi yakmak isterler. Galip Efendi. İyi ya. Sen ateş erisin. Ateşsin. Neye yanarsın? Lakin devletimi yakmaktan korkarım. Tahttan çekilsem herkes rahata erecek diye düşünürüm. Topla. İmametsiz topla. İmametsiz tesbih tanelerini bile toplayamazsın. Devletin imamesi de sizsiniz hünkârım. İslam'ın halifesisiniz. Eğer siz kaybederseniz alemi İslam kaybeder. Siz çekilirseniz İslam alemi tesbih taneleri gibi dağılır gider. Yüküm ağır. Belimi zor doğrulturum. Taif'te taşlanan Fahri Kainat Efendimiz'den daha mı ağırdır yükünüz? Allah'ın Resulü Taif'te şöyle dua etmemiş miydi? Allah'ım demişti. Güçsüzlüğümü, zaafımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi sana şikayet ediyorum. Allah'ım, sen hor ve hakir görülen bir çarelerin Rabbisin. Benim de Rabbimsin. Beni kime bırakıyorsun demişti Allah Resul. Allah'ı onu bırakmamıştı. Sizi bırakır mı sanıyorsunuz hünkârım? Doğrul Sultan Abdülhamit, doğrul. Allah bizimledir. Doğrul. Yükünü sırtlan ve doğrul. Tabyasında nöbet tutan asker sizi bekler. Yetim çocuklar sizi bekler. Sütü kesilmiş analar sizi bekler. Doğrul Abdülhamit, doğrul. Yakacak odunu olmayan fakir fukara sizi bekler. Doğrul. Sıhhatten düşmüş ihtiyarlar bekler sizi. İlim tahsili için evinden uzak düşmüş talebeler bekler sizi. Doğrul. Müezzin vakti bekler ezan için. Asker şehadet için bekler. Alsancak rüzgar bekler dalgalanmak için. Devlet sizi bekler hünkârım. Hatice, gelinliğini getirdim kızım. Hadi gel, hemen giyinip hazırlanman lazım. Abla! Hatice. Abla. Abla aç gözlerini kalk. Hatice, ne oldu Fehmi? Uyanmıyor. Uyandıramıyorum ablamı. Kalkması lazım, nikah geç kalacağız yoksa. Abla aç gözlerini yalvarırım. Çekil kızım sen. Hatice. Hala. Hatice'm, kızım kalk hadi. Hala.
Kızım hadi uyan kalk. Hadi kızım. Hala, Ne var Fehime? o teskinizci damladan suyun haddinden fazla kalkmış olabilirim ben. Ne yaptın sen? Kızım o ilacın fazlasının ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyordu valla. Hekim ikaz ettiği insanın kalbini bile durdurabilirmiş. Hayır, hayır ablamı öldürmüş olabilir miyim ben? Abla ne olur aç gözlerini, ne olur yalvarırım. Hatice'm kızım uyan hadi kızım. İyileşiyor çok şükür. Ateşi de düştü. Doktor birkaç saat ayağa kalkar dedi. Maşallah ne güzel. Öyleyse sen de artık gönül rahatlığıyla Hatice'nin nikahı için hazırlanabilirsin Naimeciğim. Hatice için de çok mutluyum. Durum farklı olsaydı benden önce evleniyor diye biraz gönül koyardım ona. Lakin onun durumuna çok üzülüyorum. İnşallah bu izdivaç onun toparlanmasını sağlar. İnşallah. İnşallah kızım. Hem ben öyle alelacele bir nikah yerine büyük, ihtişamlı bir düğün istiyorum, haberin olsun. Kemalettin Paşa ile Naime Sultan'ın aşkına yakışır bir düğün. Öyle değil mi? Elbette güzel kızım. Abla, abla uyan. Abla aç gözlerini. Hala neden beni duymuyor? Ölmedi değil mi? Fehime nefes alıyor bak. İlaç fazla etkilemiş belli ki. Hatice'm, kızım. Hadi uyan artık. Hadi. Hah. Bak Fehime, açtı gözlerini bak. Abla. Hadi kalk kızım. Yoksa kendi nikahına geç kalacaksın. Anlat. Hünkârım, Herzl Parvus'un yerini söyledi. Eski medresenin yanındaki bir binadaymış. Selim Paşa, derhal asker çıkarılsın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Herzl'ı kabul edecek misiniz? Zannımca sizden isteyecekleri var. Madem bizi görmek istiyor, gelsin. Anlaşılan bir muradı var. Lakin söyleyiniz, haddi aşıp arzusunu şaşırmasın. Ne isteyeceğini bilerek gelsin. Siz nasıl emir buyurursanız hünkârım. Gel. Hünkârım sandığı getirdim. Harp nizamları. Bu vesikaları hemen mahkemeye götüreyim hünkârım. Hayır, Ama Tahsin Paşa, mahkemeye götürüp vermem gerekir. mahkemeye değil. Gazeteye vereceksin. Mahkeme bizim muhatabımız değil. Paşa. Bu haritalar mühim. Feda ettiklerimizin kanıyla çizilidir. Anasından doğduğu gün şehit namzetidir bu milletin erleri. Öyle bir millettir ki bu millet. Alnındaki çizgileri memleketin haritası gibi olmuş yaşlılar gece gündüz dua eder. Yaşı 80'e varmıştır da elleri titrer. Lakin mavzeri boynuna vurduğu vakit korkudan düşmanın yüreği titrer. Gözleri görmez, güneşi bilmezleri vardır. Kalpleri güneş gibidir. Kerem eder canını.
kasem eder dilleri. Emanetini aldığı sır için can verir. Kurban olur. Kurban olur da sesi çıkmaz. Bir anda serdar olur. Serdar olur da sevdiğine ayar olur. Hasreti gönlüne koyar, sırdaş olur. Koyarsın yan yana, koca bir vatan olur. Sultan Abdülhamit seni yalnız bıraktı Tahsin Paşa. Ölüme gönderiyor. Bak, Mahmut Paşa bile gelmedi. Devletin bir haritasını senden kıymetli görürler. Gel itiraf et. Senin için hiçbir çaba göstermeyen Sultan Abdülhamit'in adını ver, kurtul. Ölüm bizim için bir son değildir. Değil mi ki ahirette dostumla buluşacağım? Verin hükmümü. Haykırıyorum, verin hükmümü. Değil mi ki kalleşlere direnmişim, küffara boyun eğmemişim? Verin hükmümü. İdamdır deyin. Değil mi ki ben dostun adını vermemişim, İdam sehpasına yürürken gül bahçesine yürür gibi yürürüm. İpe boynumu uzatırken İsmail olurum. Namerde boyun eğmedik. Kahpenin önünde eğilmedik. Verin hükmümü. Şereftir ölüm. Verin hükmümü. Bu dünyadan garip bir Tahsin geçti derler. Canını verdi, dostun adını vermedi derler. Hadi! Her tarafı arayın. İstediğini getirdim. İngiliz gemilerini Çanakkale'ye geçirecek anahtar. Endişelenme. Nasıl endişelenmem hünkârım? Tahsin Paşa cendereye sıkışmış. İngilizler payitahtı bombalamanın rüyasını görürler. Nasıl endişelenmem? Endişelenme. İngilizler öyle bir hamle yaptık ki bu hamleyi bertaraf edene kadar bize saldırmayı akıllarından bile geçiremezler. Bunlar mı Osmanlı'nın harp planları? Nasıl bir oyun kurduk ki İngilizler her şeyden vazgeçecek? Sır odasında çektiğim fotoğrafları hatırlar mısın? Evet hünkârım. İşte o vesikaların bizde olduklarını öğrenmeleri için çektim. Hünkârım, o fotoğraflar onların eline nasıl geçti? Hepsi bir yemdi. Gelince esrardan aldıklarını düşündükleri vesikalar o fotoğraflardı. Okumuzu Musahip Efendi ile kurduk. Attık. Kadir olan Allah'tır. Madem bizi aldattılar, bu fotoğraflar ne? Aldatmadılar Vladimir. Bizi mağlup ettiler. Fotoğraflar Hristiyan inancını kökünden sarsacak vesikalar. Ne vesikası? Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki mektuplaşmalar. Tudor hanedanından
8. Henry'nin Protestanlık mezhebinin çıkarılmasının anlaşmasıdır. Bu, bütün mezheplere dair olan inançları sarsacaktır. Vladimir, Abdülhamit bizi mağlup etti. Kararı açıklıyorum. Yunan Harbi sırasında bir köyün katliam emrini vermiş Tahsin Paşa'nın idam ile gazetecilerden, mümtaz devlet sefirlerinden özür diler. Tahsin Paşa'nın bir hata sonucunda burada tutulduğunu beyan ederim. Tahsin Paşa, özgürsünüz. Valideniz sizi dışarıda bekler. Siz henüz bizi tanımamışsınız. Dünyaya rezil olduk. Ne oluyor? Git. Sultana yalvar. Yapabileceğin tek şey bu artık. Git. Memaliki Osmaniye dahilindeki dikkatimizi sunacağınız mevzularla başlayalım. Hünkârım, Kudüs'ten bazı havadisler gelir. Ahaliden bazılarının Yahudilere toprak sattığına dair. Defaatle anlattık. Kudüs'teki valimize, müderrislerimize, imamlarımıza, oradaki ahaliye vaaz etmesini emrettik ki toprakları satmasınlar. İlle de ihtiyaç sahibiyseler valimize söylesinler, devletimiz alsın arazileri. Hünkârım, sadaretten de yazılar gönderdik. Lakin mani olamıyoruz. Herhalde bizim de gülmememizi istiyorlar. Af buyurun hünkârım. Selahaddin Eyyubi hiç gülmezmiş. Sebebini sordukları vakit Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği Mescid-i Aksa tutsak iken, Hazreti Ömer'in fethettiği Kudüs esir iken ben nasıl gülerim demiş. Yahudiler fahiş fiyatlara boşuna satın almazlar arazileri. Elbet biz onların niyetini biliriz. Onlar da bilsinler paşa. Onlar da bilsinler. Ne lüzum eder hünkârım? Bir emir çıkaralım. Kudüs'te toprak satışını yasaklayalım. Siz hükmü hazırlayınız. Aman dikkat. Validen muhafızları Firuze'yi aramaları için vazifelendirdiğini duymasın. Duysa da umurumda değil. Tüm hanlara teker teker baktırıyorum Sabahattin. Elbette bulacaklar Firuze'yi. Umarım. Murat dayım da geliyormuş düğüne. Elbette gelecek Sabahattin. Kızı evleniyor. Zavallı amcam. Taht onun hakkıydı. Şimdi hapsolduğu Şırhan Sarayı'ndan ancak kızının düğünü için gelebiliyor.
Hayır yani padişah dayım fazla tedbirlidir ya. Böyle bir şeye nasıl müsaade etti hala anlayabilmiş değilim. Demek ki onun için bir tehdit değil artık. Muhtemelen. Gel. Emrettiğiniz üzere bütün anları gezdik şehzadem. Firuze Kalfa'nın kaldığı yeri bulduk nihayet. Nerede? Kızımızın hürmetine tutsaklıktan azat ediliyoruz. Allah mesut etsin. Amin. 1000 kere amin. Babasının evinden çıkıp anlı şanlı gelin olmak varken Yıldız da basit bir nikahla evleniyor. Biz usulen misafir olarak gidiyoruz. Olacak iş değil. Biraderim ne lüzum ediyorsa yerine getirmişti. Hatice Sultan'ı gelin etmek sizin hakkınızdı. Hünkârımız neyi münasip gördüyse o doğrudur. Ya tahta oturması? O da mı doğrudur? Gel. Hünkârım. Sultanım. Tahsin Paşa ile alakalı güzel bir haber var mı acaba? Tahsin Paşa'mız bizimle birlikte nikaha iştirak edecekler inşallah. İnşallah. Birazdan kardeşiniz ve zevci Filistin Hanım nikah için teşrif edecekler. Biraderim Murat Efendi benim bu dünyadaki özlemimdir. Onu hak ettiği manada ağırlayalım. Düşkünlüğünü ona hissettirmeyelim. Elbette hünkârım. Hiç merak etmeyin. Ben kendilerini bizzat karşılayıp alakadar olacağım. Abdülkadir yok mu? Ufak bir işi çıktı. Birazdan gelir. Ne istiyorsun? Konuşmaya geldim. İşe girip para kazanacağım diye dert etme. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Çık dışarı. Çık dedim sana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çekil. Sana güzelce anlatayım dedim ama anlamadın. Çık odamdan. Çık dedim sana, defol! Çık!
diyorum sana. Bırak! Dur diyorum. Bırak beni! Firuze! İmdat! Firuze! Bırak beni! Bırak beni! İmdat! İmdat yardım edin! Bırak beni! Bırak! Bırak kızı! Şehzadem! Şehzadem geldiniz. Sakin ol, geçti. Çok korktum. Çok korktum ben. Korkma. Artık seni hiç bırakmayacağım. Hiç. Bu mu Murat amcam? Ben hiç görmemiştim. Evet Şadiyeciğim. Nicedir ben de görmüyordum. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Naime Sultan hep başınızda bekledi. Ancak ben ateşinizin düştüğü müjdesini verince o zaman nikah için hazırlanmaya gitti. Nikah mı? Ne nikah? Hatice Sultan'la Vasfi Efendi bugün evleniyorlar. Abla bak, babam da gelmiş. Sağ olsun hünkârımızın lütfu. Şükür kavuşturana hünkâr. Dostum. Hünkârım. Hünkârım. Hünkârım af buyurun. Af buyurun hünkârım. Sizi çok özlemiştim. Paşam. Buyurun. Bak gör dostunu Bay Herzl. Yıllardır mücadele ettiğin hünkârın huzuruna seni ben çıkarıyorum. Bunu unutmayacağım. Eğer ben istediğimi alabilirsem senin içinde de hiçbir şey uhde kalmayacak Mahmut Paşa.
Zaten böyle bir şeyi ancak ben yapabilirdim. Gelsin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Buyurun. Geçmiş olsun Tahsin Paşa. Vallahi gözümüz yollarda kaldı. Hünkârım, Bay Harris. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Osmanlı çok büyük bir imparatorluk. Bugün Yahudiler Rusya'da, Romanya'da eziyet çekiyorlar. Ticaret yapmaları yasak, toprak alıp satamıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu dışında hemen hemen her yerde hakları çiğneniyor. Bu hakikati niçin gazetelerinizde yazmazsınız? Aksine Osmanlı'nın Yahudilere iyi davranmadığına dair iftiralar atarsınız. O haberlerin hepsinin kaynağı siyasi meselelerdi. Eğer anlaşabilirsek her şey çok farklı olur. Onlara Filistin'de toprak verin. Bir yurtları olsun. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri Plevne'de birer birer şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanını kanlarıyla sulamışlardır. Devlet-i Aliye bana ait değildir, milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Yalnız bizim cesetlerimizi parçalayarak bu ülkeyi taksim edebilirsiniz. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Biz bir devlet kurmak istemiyoruz. Osmanlı tebaası olarak huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Paşa.
tepedeki Davut yıldızı. Peki alttaki ve üstteki mavi çizgi? Sadece bir işaret. Hiçbir manası yok. Manasını unuttuysanız hatırlatayım Bay Herzl. Nil ve Fırat arası. Siz bu bayrağı çizerek emelinizin arz-ı mevut olduğunu ilan ettiniz. Nil ile Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! Defol ey sefil! Sizi bir daha göremeyeceğim sandım. Seni kaybettim sandım. Sakin ol. Geberteceğim seni! Şehzadem! Firuze! Firuze! Kimse yok mu? Firuze. Firuze. Firuze aç gözünü. Firuze! Yardım edin! Yardım edin! Firuze. Firuze! Babacığım, geleceğinizi duyunca ablamla ben de çok mutlu olduk. Sizi görmek ne güzel. Sizi de öyle Filistin Hanım. Saatiniz nasıl? İyi misiniz? Elhamdülillah. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Babanız Hatice'ye yaraşır bir merasim tertip edilmediği için müteessir oldu. Elimizden de bir şey gelmedi. Lütfedilip çağrılmakla yetindik sadece. Biz hünkârımızla Hatice Sultan için aslında çok daha görkemli bir düğün düşündük. Lakin Biz şatafatlı bir düğün merasimi yapmak yerine sade bir nikah yapmayı tercih ettik. Öyle değil mi Hatice'm? Öyleyse en mesut olman gereken günde gözlerindeki bu hüznün sebebi ne evladım? Hüzün değil. Bilakis heyecandan Hatice'min bu durgunluğu abicim. Vasfi Efendi çok iyi bir adamdır. Onu mutlu edecektir. Siz müsteri olun. İnşallah. İnşallah. Dayı, merasim için içeri geçeceğiz. Çok mesut ol evladım. Baba.